an ancient alpha predator. We call him Godzilla. Toho'nun gözbebeği, dünyanın en ikonik canavarı Godzilla, Legendary'nin ellerinde başka bir seviyeye ulaştı. 2014 yılının Godzilla'sıyla Monsterverse'ün kapıları aralandı. Ardından 2017'de evrenin başka bir noktasına Kong Kafatası adasıyla daldık. Sonrasında Godzilla Canavarların Kralı ve devamında da Godzilla vs. Kong filmleri geldi. Şimdi ise Godzilla x Kong Yeni İmparatorluğu beklemeye başladık. Ama hemen söyleyeyim, başlıkta gördüğünüz sorunun cevabı tabii ki Kong Kafatası adası filmi olmayacak. O filmi çok seviyorum. Onun yeri bende her zaman ayrı. Ve bence canavar filmlerine örnek teşkil edecek yapımlardan. Bunu bir kenara aldık. Yeni İmparatorluğu henüz izlemediğimiz için o da seçenek dışı. Şimdi biz bugün kalan 3 Godzilla filmi üzerinden en sevdiğimi nedenleriyle birlikte bulacağız. Bunu da şöyle yapacağız. Bazı kategoriler belirledim. Bunları da benim önemsediğim ölçütler üzerinden yaptım. Ve bu videoda bu kategoriler üzerinden bu 3 filmi puanlayacağım. Başlık başına en beğendiğim 3 puan alacak, diğeri 2, sonuncu da 1 puan alacak. Finalde de tüm puanları toplayıp birinciyi ilan edeceğiz. Tabi bu kriterlerin bazıları kişisel görüşe tabi olacak. O nedenle sizler de bir taraftan kendi puanlarınızı verin. Video sonunda bakalım sizin için sıralamalar nasıl çıkacak. O zaman lafı daha fazla uzatmadan kıyaslamalara ve puanlamaya başlayalım. Biz burada canavar filmleriyle karşı karşıyayız. Toho'nun kaiju dediği yaratıklar Legendary cephesinde birer titana dönüştü. Eğer biz titanları izlemek için bu seriyi takip ediyorsak, kıyaslama yapmak için bakmamız gereken en önemli kriterlerden biri de bence filmlerde gördüğümüz bu canavarların sayısı. 2014'e dönersek, orada Godzilla ve 2 Muto bulunuyordu. Hadi dişi ve erkek Muto'yu ayrı gibi kabul edip toplamda 3 canavar var diyelim. Godzilla canavarların kralına geçersek sayı bayağı artıyor. Bu kez Godzilla'nın yanında King Ghidorah, Mothra, Rodan gibi titanlığa evrilen 4 Toho kaijusu ve onların dışında Legendary'nin kendi yapımı Sila, Behemoth, Methuselah, Mokale Mbembe, Muto 3 gibi hem filmde görünen hem de Monarch ekranlarında karşımıza çıkan bir sürü titan bulunuyordu. Hatta o ekranlara King Ghidorah ve Muto'ları da eklediğimizde 20 adet titan ismi yazıyor. Ama burada aklımı karıştıran bir şey var. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Serizawa o sahnede şunları diyor. How many of these things are there? 17 and counting after Godzilla. 17. Godzilla'dan sonra dediği için ekranı şöyle yorumlayalım. 17 titan artı Godzilla. Ama ekranda 18 adet görünüyor ve bunların içinde King Ghidorah yok. Başlangıç olarak Muto'ları Titan'dan saymama gibi bir durum çıkıyor. Ya da filmin sonunda çıkan Muto 3 henüz keşfedilmemiş durumda. Bildiğiniz gibi erkek ve dişi Muto zaten Godzilla tarafından öldürüldü. Godzilla Aftershock çizgi romanında Muto Prime'da halledildi. Bunların üzerine Serizawa ve Monarch'ın düşüncesine göre Muto soyu böylece tükendi. Bu kısmı böyle yorumlayabiliriz. Ama King Ghidorah orada hala duruyor ve Serizawa onu saymıyor. O halde buradan iki sonuç çıkarabiliriz. Ya King Ghidorah Titan kabul edilmiyor ya da Doktor Serizawa kasıtlı olarak ondan bahsetmekten kaçınıyor. Orada Ghidorah'ı herkesten bir sır olarak saklamak Monarch'ın asıl niyeti olmalı. Buna Mark da dahil. Neyse azıcık dağıldık gibi ama toparlıyorum. Bu filmde ekrandakileri saymasak bile toplamda 9 adet canavar gördük. 8 titan artı Muto 3. Şimdi Godzilla vs. Kong'a bakalım. Godzilla ve Kong cepte. Yanlarına bir de robotumuzu yani Mecha'yı ekleyelim, etti 3. Bunlar haricinde 2 Warbot ve Doog'u sayabiliriz. Bir de Kong'un mabedindeki Hellhawk'lar var. Hepsini toplarsak 7 taneye ulaşıyoruz. Ve bu kategorinin sonucu belli. Godzilla Canavarların Kralı 9 canavarla 3 puan alıyor. Ardından 7 canavarla Godzilla vs. Kong gelerek 2 puanı kapıyor. Sonucu olan Godzilla filmi de 3 canavarıyla 1 puanla yetinmek zorunda kalıyor. Aslında yeri gelmişken Godzilla x Kong üzerinden de hızlıca bir sayım yapalım. Godzilla ve Kong yine cepte. Onlara ek olarak Kong'u kovalayan şu çakalları sayabiliriz. Ve yine Kong olacak. Filmde Dog da olacakmış. Sonra daha fazla Kong. Bazı sürpriz titanlar da bulunacak. Ve çok daha fazla Kong olacak. Yine Kong, her yer Kong, Kong'lar ve Kong'lar olacak. Ah beynim yanıyor. Neyse bir saniye kapı çalıyor. Bu bölümün sonucuna göre Godzilla Canavarların Kralı 3 puan, Godzilla vs. Kong 2 puan, Godzilla da 1 puan alıyor.
Canavar sayısını hallettiğimize göre bir de ekran sürelerine bakalım. Bunları internetten buldum. Oturup kendim kronometre açmadım. O nedenle baştan söyleyeyim, onların yalancısıyım. Sürelere bakarsak Godzilla'nın kendisi ilk filmde 9 dakika 29 saniye, ikinci filmde 9 dakika 53 saniye, üçüncü filmde ise 11 dakika 14 saniye yer aldı. Aralarında ufak oynamalar var gibi gözükse de aslında bu tarz canavarlı filmler için 10 saniyenin bile fark ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi bir de toplam canavar sürelerine bakalım. Bunlar da sırasıyla ilk filmde 16 dakika 10 saniye, ikincisinde 22 dakika 31 saniye ve son filmde 39 dakika 35 saniye canavarları izleyebiliyoruz. Tabi Godzilla vs. Kong'un canavar ekran süresini Kong'un 26 dakika 16 saniye ile sırtladığını da belirtmek gerek. We need Kong. Sonuç olarak Godzilla vs. Kong birinci olarak 3 puanı kapıyor. Godzilla canavarların kralı 2 puanı cebe koyuyor, Godzilla ise 1 puanla yetinmek zorunda kalıyor. Madem videonun başından beri canavarları bu kadar konuştuk, bir kez daha onun üzerinden ilerleyelim. Onların sayısı ve ekran süreleri nicelikseldi. Şimdi niteliksel olarak kendi görüşüm üzerinden bu canavarların değerine göre puanlamaya çalışacağım. Burada uzatmadan hemen 3 puanı bir filme veriyorum. O da Godzilla canavarların kralı. Girişte Godzilla'nın Toh'un gözbebeği olduğunu söylemiştim. İşte King Ghidorah, Mothra ve Rodan da öyle. Bu canavarlar canavar dünyasının en tepesinde bulunuyor. Bu efsanevi 4 yaratığın varlığı doğrudan 3 puan hak ediyor. Mesela Mutolar da güzeller ama daha 10 yaşına anca geldiler. Daha küçükler onlar. Godzilla vs. Kong da. Godzilla'nın yanına King Kong ve Mechagodzilla efsanelerini eklediği için 2 puan alıyor. Garibim Mutolarsa 1 puan alarak devam etmek zorunda kalıyor. Bunda Godzilla vs. Kong'un pandemi süreci nedeniyle vizyona girememesi işleri biraz karıştırsa da eldeki veriler üzerinden ilerleyelim. 3 film arasında en az hasılatı elde edip 1 puan almak zorunda kalan 387.3 milyon dolarla Godzilla canavarların kralı oluyor. Onun bir üstünde 470.1 milyon dolarla Godzilla vs. Kong yer alıyor ve 2 puanı kapıyor. Bu kategorinin lideri ise 529 milyon dolar gibi güzel bir hasılatla Godzilla oluyor ve kazanarak 3 puan elde ediyor. Şimdi hızlıca bir puan durumuna bakalım. Godzilla canavarların kralı ve Godzilla vs. Kong 9'ar puanla önde gidiyor. Godzilla da 6 puanla ikiliyi takip ediyor. Madem bu kadar para konuştuk, şimdi de bu hasılatlar için filmde en çok paranın gömüldüğü kısımlardan ve kişisel kriterlerden birine geldik. Ama başta şunu söyleyeyim, 3 filmde görsel anlamda cidden çok güzel. Hele de aralarda çıkan saçma sapan filmlere bakılırsa oho, ama yine de aralarında sıralama yapabilecek kadar farklar olduğunu düşünüyorum. Bir puanı kime verdiğimi hemen söylüyorum. 2014 Godzilla. Peki neden o? Çünkü fazlasıyla karanlık ve ben bunu kolaya kaçma olarak görüyorum. Bu şekilde siyahın hakim olduğu ekranlarda efektler gizleniyor. Zaten daha önce üzerinden geçtiğimiz gibi canavarların ekran süreleri de serinin diğer filmlerine oranla çok azdı. Böyle olunca öbür 2 filmin önüne koymam uygun olmazdı. Madem alttan başladık, şimdi 2 puan alanı belirleyelim. Bunda da çok zorlanmıyorum ve bu puanları Godzilla canavarların kralına veriyorum. Demin bahsettiğim karanlık sahne seçimini düşününce Godzilla canavarların kralı tam bunun ortasındaydı. Bu durumda 3 puan alan Godzilla vs. Kong ise diğer ikisinden de iyi görünüyordu. Aslında dediğim gibi bu diğerlerine kötü demek değil. Üçü de muhteşem efektlere sahip. Ancak bir kıyaslama yapılacaksa şöyle gün ışığında bile harikulade görünen Godzilla vs. Kong bence bu kategorinin birinciliğini kesinlikle hak ediyor. Hatta yeri geldi gelecek filme de değineyim. Şu ana kadar gördüğümüz bazı sahneler üzerinden bakarsak görsel efekt konusunda seri özelinde ileriye değil de geriye gidilmiş gibi duruyor. Bu kısmı da tamamladık. Burada filmlerdeki insanların filme katkısına, canavarlarla bağlarına ve özellikle de izlerken baymamalarına göre değerlendireceğim. Çünkü genelde bu tip filmlerde insanlı kısımlar sıkabiliyor. Kategorinin kaybedeni benim gözümde Godzilla vs. Kong. Ne Kongcu abiyle, ne önceki filmden gelen Madison'la, ne de diğerleriyle kendi adıma yeterince bağ kuramadım. Havada kaldılar sanki. Devam filmi Godzilla x Kong'da da zaten birçoğu değişiyor. Neyse bir puan Godzilla vs. Kong'a gitti. 2 puan alacak filmi seçmek de benim açımdan zor olmadı. O da Godzilla oluyor. Teğmen Brody ve ailesi, Doktor Serizawa ve ekibi hepsi iyi işlenmişti. Özellikle Teğmen Godzilla ile bile bir çeşit bağ kurmuş gibiydi. İkili savaşta birbirlerini kolladı. Ama yine de canavarların kralındakiler gibi değillerdi. Serizawa ve ekibi üstüne koyarak devam etti. Russell'lar da muhteşem ek oldular. San Francisco'da yaşadıkları trajedi, onun üzerine Dr. Emma'nın kendine çizdiği yol, hatta filmin temeli de bu zaten. Mark'ın işlenişi, ortada kalan Madison falan cidden bir canavar filmi için çok iyiydi. Kesinlikle insanlar bakımından serinin en iyisi olup 3 puan hak ediyorlar. Gönül rahatlığıyla da verdim gitti.
İnsanların ardından hemen hikayeye dalalım. Bunda da derin bir hikaye analizi yapmayacağım. Zaten filmleri birçok kez konuştuk. Genel üzerinden değerlendirmeye çalışalım. Godzilla 2014 bence 3 film arasındaki en sığ hikayeye sahipti. Godzilla'nın ve Muto'ların ilk kez tanıtıldığı film için bu titanlar hakkında bizlere çok az şey aktarıldı. O nedenle en düşük puanı yani biri bu film oluyor. Godzilla Canavarların Kralı ve Godzilla vs. Kong bu konuda birbirlerine çok yakın. Hangisini seçsem bilemedim. Bugünün en zor puanlaması bu oldu sanırım. Ama insanlarını daha çok seviyor olmam, efsanevi Toho Kaiju'larının varlığı ve hikayelerinin aktarılmasını düşününce burun farkıyla 3 puanı Godzilla Canavarların Kralı'na veriyorum. 2 puan da Godzilla vs. Kong'a gidiyor. Ve artık son duruma bakma zamanı geldi. Sizler de kendi puanlarınızı verip sıralamanızı belirlediniz mi? Yorumlara onları da alalım. Benim sonucuma göre Godzilla 10 puanla en arkada kalan oluyor. Diğer ikili aslında kategoriler boyunca birbirlerine yakın ilerlediler. Hatta son kategoriye kadar baş başa gittiler. Bu arada sonuç açıklamak cidden heyecanlıymış. Kendimi Acun gibi hissettim. Şimdi açıklıyorum falan diyeceğim. Açıyorum. Neyse uzatmayayım. 15 puanla Godzilla vs. Kong ikinci olurken kazanan 17 puanla Godzilla Canavarların Kralı. Bu arada Canavarların Kralı diye bitirmek de hoş oldu.